ProDersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cep telefonu kullanıcılarının video düzenlemelerinde vazgeçilmezi olan CapCut uygulamasının ücretsiz olarak PC versiyonu çıktı. İngilizce dilinde bu yayınlandı. İlerleyen günlerde umarım ki Türkçe'de olacaktır. Şimdi bu programın indirilmesini, kurulmasını ve kullanılmasını beraberce göreceğiz. Program yeni başlayanlar için ücretsiz olması avantajıyla beraber efektlerde, geçişlerde oldukça zengin diyebilirim. Bazı eksik kısımları var. Onlar da ilerleyen zamanlarda tamamlanacaktır diye umuyorum. Arama çubuğuna burada gördüğünüz adresi yazdığınız zaman ben bunu açıklamalar kısmında vereceğim sizlere. Download for Windows diyor. Windows için indirin diyor. Tıklıyorum buna. Şu anda programım indiriliyor. 333 MB boyutunda. Setup dosyası masa üstüne geldi. Ben bunu faremin sol tuşuyla çift tıklıyorum. Küçük kutucuğu seçiyorum. Koşulları kabul ediyorum diyerek Install Now diyorum. Bu arada ekran kartınızın güncellemeleri gerekiyorsa size bir uyarı verebilir arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Şu anda kurulum tamamlanıyor. Kurulum yüzdesini burada gösteriyor. Kurulum bitti. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Masa üstüme kısa yolunu gönderdi. Faremin sol tuşuyla çift tıklıyorum. Şimdi programı açacağım. Şu anda program yeni kendi içerisinde kurulumlarını gerçekleştiriyor. Confirm kısmını seçiyorum. Şu anda programın ana ekranı geldi arkadaşlar. Sign in diyerek arayüzüne ulaşacağız. Giriş yaparak yapacağız bu işlemi. Giriş yapmadan programı açtığımız zaman çıktı aldığımız videolara filigran atıyor arkadaşlar. O yüzden muhakkak giriş yapmalısınız. Programa giriş yaparsanız üzerinde çalıştığınız projeleri otomatik olarak kaydediyor. Bu da yine çok güzel bir uygulama. Giriş yapmak için ben sign in diyorum. Ben daha önce girmiştim. Sign in TikTok diyorum. Facebook'la girebiliriz veya Google'la girebiliriz. TikTok'u seçiyorum ben. Biraz aşağıya iniyorum. Yetkilendir diyorum. Evet, şu anda benim ismimle beraber program açıldı. Eğer daha önceki çalıştığınız projeler varsa onlar bu ekranda gözüküyor. Yine şu kısımda da liste halinde gösteriyor. Yanındaki kısımda da biraz daha küçük resim halinde size önceki projelerinizi gösteriyor. Daha sonra Start Creating diyerek programın arayüzüne ulaşıyorum. Programın arayüzü açıldı. Medya kısmını seçtikten sonra medya havuzu burada. Buraya biz video, ses ve fotoğraflarımızı alabiliyoruz. Import diyerek ben videolarımın olduğu sayfaya gidiyorum. Buradan birkaç tane video alacağım. Aç diyorum. Şu anda videolarımızı aldım. Tamamını seçip zaman çizgisine bırakabilirim veya tek tek sürükleyerek faremin sol tuşuyla yine aynı şekilde bırakabilirim. Videonun sağ altında bulunan artı tuşuyla da yine zaman çizgisine videomu alabilirim. Shortcut kısmından bütün kısa yollara ulaşabilirsiniz. Buradan istediklerinizi kullanabilirsiniz. Şu anda Shortcut 2 seçili. Buradan ben 1'i seçebilirim. Videomuzdaki sesi kapatmak için de şurada gördüğünüz hoparlör simgesine tıkladığınızda sesi geçici olarak kapatır. Projelerimizin ebatını belirlemek istediğimizde burada gördüğünüz 16'ya 9 yazan kısma tıkladığımız zaman orijinal halini, özelleştirilmiş halini veya örneğin cep telefonları için bu şekilde yapabiliyoruz. Altta siyah olarak gördüğünüz kısım cep telefonuyla ilgili. Bunu şöyle taşıdığınız zaman o formata geliyor. Videolarımıza kendi sesimizi eklemek istediğimizde burada görmüş olduğunuz mikrofon simgesine dokunuyorum. Bu kısımdan eğer sizde farklı mikrofon seçili ise kendi mikrofonunuzu seçin. Şu anda kırmızı buton geldi. Kırmızı butona ben tıklıyorum. Geri sayım başladı. Merhaba arkadaşlar, şu anda ses kaydı yapıyorum. Evet, durdurdum şimdi. Oynatıyorum. Merhaba arkadaşlar, şu anda ses kaydı yapıyorum. Evet, bu şekilde de videolarımızda kendi sesimizi kaydedebiliyoruz. Medyamızın üzerinde herhangi bir işlem yapacağımız zaman medyamızın seçili olmasına dikkat ediyoruz. Şu anda ben medyamızı seçtim. Burada gördüğünüz ok işareti seçim aracı. Aşağı ok işaretine tıkladığımda split seçeneği mevcut. B kısa yol tuşu. Onu seçiyorum. Şu anda jilet simgesi oluştu. Yine burada videom seçiliyken o jileti nereye tıklarsam oradan videomu benim gördüğünüz gibi kesiyor. Şu anda tekrardan seçim aracına geliyorum. A harfiyle yapabilirim. Burada undo kısmında Ctrl+Z kısa yol tuşu, yaptığım işlemlerde geriye alabiliyorum. Şöyle geriye alayım, 1-2 hareket. Redo kısmından da yaptığım işlemi tekrardan ileriye alabiliyorum. Bu kısımda split kısmı Ctrl+B kısa yol tuşu, videomuzu buradan bölebiliyoruz. Şöyle videomu seçiyorum ve buna tıkladığımda burayı bölüyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Bunu ben kısa yol tuşu Ctrl B'ye de aynı anda basarak yine aynı işlemi gerçekleştirebilirim. Diyelim ki ben burada bu parçayı istemiyorum, silmek istiyorum. Çöp kutusuna hemen tıklıyorum veya bilgisayarımın klavyesinden del tuşuna basarak da bu işlemleri yapabilirim. Tekrardan videomu seçiyorum. Burada reverse, geriye oynatma işlemi var. Bunu seçiyorum. Şu anda analizini yapıyor ve şu anda geliyorum ve videomu oynatıyorum. Su gördüğünüz gibi geriye akıyor. Tekrardan başa geçti. Bu kısımda mirror yani ayna kısmı arkadaşlar yine videomuzu seçtikten sonra onu seçtiğim zaman dikkat edin şelalenin yönü değişiyor. Yanındaki rotate simgesinde de her bir tıklamamızda videomuzu 90 derece çeviriyor arkadaşlar. En başa tekrardan bu şekilde gelebiliyoruz. Kırpma aracıyla da videomuzu istediğimiz gibi kırpabiliyoruz. Tıklıyorum. Şu anda kırpma aracım benim geldi. Faremin sol tuşuyla basılı tutarak istediğim gibi serbest bir kırpma gerçekleştirebilirim. Ancak ben bunu herhangi bir ölçüde yapmak istiyorsam free kısmının yanındaki ok işaretine tıklıyorum. Burada birebir ölçüsü var. 9'a 16 var. Cep telefonu formatı biliyorsunuz. 4'e 3 var. Bu şekilde kırpma işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Daha sonra confirm diyorum. Şu anda benim 16'ya 9 olan projem birebir oldu. Bu şekilde kullanabilirim. Yine bu aradaki videomuzu siliyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu ara boşluklarını otomatik nasıl doldururuz? Şurada gördüğünüz simgeyle bu işlemi rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman hemen bir önceki videonun peşine yapıştırdı. Tekrardan yaptığım işlemi geriye alıyorum. Şu anda o seçili değil ancak mıknatıs özelliği olan simgemi ben seçiyorum şu anda. Bunu da manuel olarak elimle götürdüğüm zaman, yanaştığım zaman onu kendisi otomatik çekiyor. Hangisi sizin işinize yararsa onu da kullanabilirsiniz. Bu simge Turn on Preview Axis. Bunu seçtiğimiz zaman arkadaşlar mouse'umuzu nereye götürürsek oraya giden bir çizgi var. Burada tıkladığımız zaman bizim körsürümüzü de oraya getiriyor. Çok gerekli mi? Bence çok gerekli değil. Onu da kapatabiliriz. Videomuzda çalışma alanı belirlemek istediğimizde körsürümüzün olduğu noktadayken i harfine bastığımız zaman başlangıç noktasına atar. O harfine bastığımız zaman da bitiş noktasına atar. Bizim çalışma alanımız burada gördüğünüz aktif kısım olur. Belli bölümleri render almak istediğimizde bu seçeneği kullanabiliriz. Bu programda yeni trak ekleme ve boş trakları tek tuşla silme işlemi maalesef yapamıyoruz. Sadece her birini bir üst katmana eklediğimizde bu şekilde yeni bir trak oluşturabiliyoruz. Video kısmında 7 adet trak oluşturabiliyoruz. Yine ses kısmında da onun üzerinde trak oluşturabiliyoruz. Videoları seçip sil dediğimiz zaman trakların tamamını siliyor. Videomuzun üzerinde sağ tıklayıp hide clip dediğimiz zaman videomuzu pasif hale getiriyor. Sağ panelde video ile ilgili özellikler var. Onları kısaca şöyle sizlere göstereyim. Zaman çizgisinde videomuzu seçtikten sonra video kısmı burada seçiliyken basic kısmına geliyoruz. Tıklıyoruz. Şurada pozisyon size kutucuğunu işaretliyoruz. Burası şu anda aktif oldu. Büyütüp küçültebiliyoruz. Pozisyonunu şöyle 200 diyelim. Pozisyonunu gördüğünüz gibi sağa kaydırdı. Y koordinatında 400 diyelim. Yukarı aşağı kaydırıyor. Şu anda yukarıya kaydırdı. Yine rotasını da buradan videomuzun yönünü çevirebiliyoruz elimizde veya burada gördüğünüz ok işaretleriyle de yönünü değiştirebiliyoruz. Yan taraflarda gördüğünüz keylerle videolarımıza, resimlerimize animasyon özelliği verebiliyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda detaylı göreceğiz. Anahtar keylerimizi videomuzun üzerine eklediğimizde onların yerini şu an için değiştiremiyoruz. Bu bir eksiklik. İlerleyen günlerde yine bunu düzelteceklerini düşünüyoruz. Blend kısmını seçtiğimiz zaman burada renk karışımları uygulayabiliyoruz. Şöyle aşağıya doğru biraz iniyorum. Buradan library kısmından ben bir tane çalışma alacağım. Burada kısa videolar var. Onlardan bir tanesini alacağım. Şöyle havai fişek alıyorum. Üst katmana atıyorum. Şimdi bu video seçiliyken buradan mod kısmı normal olan kısmı screen yapıyorum. Arka plandaki görmüş olduğunuz siyah kısımlar yok oldu. Transparan hale geldi.
geldi. Bu şekilde videolarımıza efekt verebiliyoruz. Opacity kısmından da şeffaflık ayarını yapabiliyoruz. Stabilize kısmından şayet titreyen videomuz varsa onu da 3 segmentte halledebiliyoruz. Facial Beauty kısmında yüzünüze filtreler uygulayabilirsiniz. Buradan video çağıralım. Böyle şunu alabiliriz. Açıyorum. Daha sonra zaman çizgisini alıyorum. Bunu seçtikten sonra Facial Beauty kısmını seçiyorum. Biraz büyütelim. Daha net gözüksün ne yapıldığı. Evet, buradan göz, yüz gibi seçenekleri buradan ayarlıyor. Arkadaşlar bakın şu anda dikkat ediyorsunuz. Yüzde bir zayıflatma söz konusu. Yine temizletme söz konusu. Tabi görüntü çok net olmadığı için göremiyorsunuz. Yine gürültü yok etme burada mevcut. Işıklandırma kısmını da buradan yapıyorsunuz. Aşağıya doğru iniyorum. Buradan da yine diş temizleme işlemi yapıyoruz. Body kısmını seçtiğimiz zaman da vücut üzerinde değişiklikler yapıyor. Daha inceltiyor ve kalınlaştırıyor. Bu kısımdan boyunu uzatıyor, kısaltıyor. Bu kısımdan sadece bel kısmında inceltme yapıyor ve bu kısımda da yüz kısmında inceltme yapıyor. Cutout kısmını seçtikten sonra burada Chrome Key var. Bunu seçiyorum. Daha sonra burada gördüğünüz damlalık aracını alıyorum. Yok etmek istediğim yeşil ekrana tıklıyorum. Daha sonra buradan güç kısmını şöyle ileriye doğru götürdüğümde bu arka planın yok edildiğini görüyorsunuz. Yine alt tarafta da gölge kısmı var. Onunla da ayarı istediğim seviyeye geldiği zaman bırakıyorum. Şöyle bunu üst kısmı alalım. Diğerini de alalım hatta. Bunların altına da şöyle videomuzdan bırakalım. Daha net gözüksün. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir manzaraya yerleştirilmiş duruyor. Diğer videomuzu seçtikten sonra Auto Cut Out kısmını seçiyorum. Onu seçtikten sonra otomatik olarak bunu temizliyor arkadaşlar. Şöyle bunu yukarıya alıyorum tekrardan. Yukarıdan bir video alt katmana getiriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil harici renklerdeki kısımları otomatik olarak temizliyor. Mask kısmına tıklıyorum. Burada değişik maskeleme uygulamaları var. Burada gördüğünüz gibi üçlü, ikili. Bunları yine aşağı yukarı kaydırarak şerit şeklinde ayarlayabiliriz. Yuvarlak var. Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda pentul aracıyla yani kalem aracıyla istediğimiz gibi şekli maskeleme imkanı da verecektir arkadaşlar. Canvas kısmında da yine non kısmı var, blur kısmı var. Blur kısmından istediğimiz gibi videomuza değişik efektler verebiliyoruz. Videomuzda ses ve görüntü ayırmak istediğimizde videomuzu seçtikten sonra farenin sağ tuşuna tıklıyoruz ve buradan Spread Audio Ctrl Shift S tuşuyla bu işlemi yapabiliyoruz. Onu seçtiğimiz zaman sesle görüntü ayrılır. Audio kısmına geldiğimizde burada videomuzun sesini artırıp azaltabiliriz. Tabii ki burada sıfır değeri normal bir değer. Eksiye gidersek düşürüyor. Artıya gidersek de yükseltiyor. Ses patlamalarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada Fade In Fade Out var. Fade In bildiğiniz gibi sesi alçaktan yukarıya doğru sesin gelmesini ve Fade Out'ta çıkışta sesin daha düşük olmasını sağlıyor. Burada zaten ben oradaki kürsürü oynattığım zaman görüyorsunuz. Şöyle oynatalım bir. Arttı ve şimdi azalarak gelecek. Bu şekilde yapıyoruz. Noise Reduction kısmından videolarımızdaki sesin gürültüsünü temizleme işlemini buradan yapabiliyoruz. Voice Effect kısmından videolarımızın ses kısmına değişik efektler katabiliyor arkadaşlar. Bunlar da yine telif içerebilir. Speed kısmını seçtiğimizde videolarımızın oynama hızını yavaş veya hızlı şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu anda 1.0 yani normal halinde bu şekilde şöyle artırdığım zaman faremin sol tuşuyla sürüklüyorum. 5 kat yapıyorum. Şu anda hızlı oynayacağı için videomun zaman çizgisindeki görünümü küçüldü. Tersine yaptığım zaman da zaman çizgisinde videomun görünümü uzadı. Şöyle oynatıyorum. Oldukça yavaş oynuyor. Şimdi bunu hızlandıralım şöyle. Şimdi de hızlı bir şekilde akıyor. Yine Duration kısmından herhangi bir süre belirleyerek bu videonun oynama hızını da zamana göre ayarlayabiliriz. Şöyle 5 dediğimiz zaman yine videomuzun boyutunun uzadığını görüyorsunuz. Curve yani eğri kısmını seçtiğim zaman da burada videolarımıza değişik hızda özellikle hız rampası şeklinde efektler verebiliyoruz. Jump cut efektini seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum biraz. Burada video
videomuzun efektinin oynama şekli normal geliyor, hızlanıyor ve tekrardan düşüyor, normale biniyor. Biz bunları istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Şöyle faremizin sol tuşuyla basılı tutarak yavaştan yükselmesini sağlayabiliriz. Yavaştan düşmesini sağlayabiliriz. Şöyle oynatalım, görelim. Evet, buraya kadar gelecek şimdi. Burada biraz hızlanacak. Evet, hızlanıyor ve tekrardan yavaştan düşerek gidiyor. Redo kısmından da yaptığımız işlemi tekrar başarabiliriz. Animation kısmını seçtiğimizde videolarımıza değişik animasyonlar uygulayabiliriz. In kısmı giriş animasyonları. Şöyle tıkladığım zaman videomun başında şurada gördüğünüz gibi süre ayarladı. Bunu ben duration kısmından şöyle ileriye doğru götürerek bunun daha yavaş oynamasını sağlayabilirim. Durduruyorum. Out kısmına geliyorum. Buradan da çıkışını ayarlayacağım. Şöyle dönerek gitsin. Çıkışını yine buraya ayarladım. Şurada incecik bir çizgi görüyorsunuz. Yine bunun da uzunluğunu şöyle biraz artırayım. Bu şekilde de çıkış gerçekleşecek. Şu anda yavaştan gördüğünüz gibi dönüyor. Combo kısmında da karışık olarak bu işlemi yapabiliyoruz. Şöyle herhangi bir tanesini şunu alalım. Bu şekilde videolarımıza gerçekten çok güzel efektler veriyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Adjustment kısmını seçtiğimizde Basic kısmını aktif yapıyorum. Buradan LUT seçeneğini kutucuğu işaretliyorum. Bu LUT'lar bildiğiniz gibi hazır renk efektleri arkadaşlar. Videolarımızın üzerine attığımız zaman hazır şablonları oluşturuyor. Ancak şu anda programda LUT'lar eklenmemiş. İlerleyen zamanlarda eklenecektir. Aşağıya doğru biraz iniyorum. Adjustment kısmı var. Yine burada videolarımızdaki renkleri elimizle manuel olarak kendimiz ayarlayabiliyoruz. Temp kısmından videonun renk sıcaklığını artırıp azaltabiliyoruz. Hue kısmından renk tonunu buradan ayarlayabiliyoruz. Yeşile daha yakın, mora daha yakın şeklinde. Doygunluk kısmında yine videolarımızda doygunluğu artırıp azaltabiliyoruz. Şu anda arabanın üzerinde, kırmızı arabanın üzerindeki değişimi görüyorsunuz. Bu tabi her videoda değişik değerlerde oluyor arkadaşlar. Biraz daha aşağıya iniyorum. Lightness kısmında hafiflik ekleyebiliyoruz. Işık veriyor. Kontrast kısmında zıtlık veriyor. Bu şekilde şöyle sona kadar götüreyim ki siz net görün. Şu anda puslu bir hal aldı gördüğünüz gibi. Highlight kısmında vurgulama yapabiliyoruz. Yine şöyle artırdığım zaman şu anda üst kısma gördüğünüz gibi ışık daha bir fazla geliyor. Shadow kısmında gölgelendirme yapabiliyoruz. Light Sense kısmında da yine videomuzda ışığı artırıp azaltabiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde yine efekt kısmında Sharpen var. Keskinlik verebiliyoruz videomuza. Şu anda dikkat edin. Particles parçacıklar. Bu aslında green arkadaşlar. Green ekleyebiliyoruz şu anda. Fade soldurma bildiğiniz gibi şu anda soldurup ve açabiliyoruz videomuzu. Vignette de bu şekilde kenarda siyaha doğru veya beyaza doğru bir kenardan yumuşatma efekt ekliyor. Buradaki işlemi Apply to All dediğimiz zaman çizgimizde bulunan tüm videolara bu ayarları uyguluyor. HSL kısmını seçiyorum. Bu bölümde videolarınızın renk tonunu, doygunluğunu ve açıklığını ayarlamanıza imkan tanıyor. Renkleri birbirinden bağımsız olarak ince ayar olarak da yapabiliyoruz. Şöyle örnek göstereyim. Şimdi ben burada hangi rengi seçersem onun üzerinde değişiklik yapabileceğim. Örneğin kırmızıyı seçiyorum. Burada kırmızı ne var? Araba var. Şimdi ben bunu şöyle körsürümle ileriye doğru götürdüğüm zaman araba daha çok kahverengiye benzedi gördüğünüz gibi. Geriye doğru götürdüğüm zaman da mora daha çok yaklaştı. Yine saturation kısmından doygunluğunu artırıp azaltabilirim. Burada gri oldu mesela. Yine lightness kısmından da ışığını artırabilirim. Bu özelliği kıyafet rengi değişimlerinde kullanabiliriz. Menü kısmından audio'ya tıkladığımız zaman burada değişik müzikler var. Favoritlere ekleyebiliriz. Yıldız simgesine tıkladığımız zaman şu anda altın rengini aldı. Bunları favoriye ekleyebiliriz. Favoritler dediğimiz zaman sadece onlar çıkar arkadaşlar. Yine burada kategorilere ayırmış vlog olanlar, pop olanlar, beats olanlar, travel, RB diyor. Yine love olarak da burada mevcut. Biraz aşağıya iniyorum. Sound efektleri burada mevcut. Yine bunların telif içerme durumu olabilir. O yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var. Şöyle indiriyorum. Evet, alkış sesi. Evet, atış, silah sesi, patlama sesi. Yine geçişlerde kullanabileceğimiz efektler var. 10, 9, Geriye doğru sayma var. 1. Geçiş efektlerinde
Burada hepsini gönderme imkanım yok arkadaşlar. Sizler kendiniz tek tek bakarak hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Yine aşağıya iniyorum. Extracted Audios diyor. Burada dışarıdan ses eklemek istediğimizde import diyerek buradan da MP3 formatında ses ekleyebiliyoruz. Yine TikTok kısmından da TikTok'tan ses ekleyebileceğimizi söylüyor. Text kısmına tıkladığımız zaman varsayılan text'imiz var. Bunu şöyle artı simgesine tıklayarak buraya geldi şimdi. Bunu seçtiğimiz zaman şu kısımdan ProDersler diyelim. Daha sonra fontunu seçebiliriz. Bunu seçelim. Büyütebiliriz. Font size kısmından. Rengi beyazmış, onu değiştirebiliriz. Şöyle kırmızı olsun. Yine altı çizgili, italik vesaire. Onlar zaten diğer programlardan biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yine burada değişik font şekilleri var. Karakter olarak burada karakter boşluğunu ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar şöyle arasındaki mesafeyi gördüğünüz gibi açıyor. Line kısmında da eğer birkaç satırdan oluşuyorsa bunu artırarak aradaki boşluğu artırıp azaltabiliriz. Yine sola yasla, ortala, sağa yasla gibi değişik seçenekler var. Skalasını yine bu kısımdan artırabiliriz, düşürebiliriz. Aşağıya doğru iniyorum. Yine burada anahtar keylerimiz var. Bunlardan istediğimiz dakikada, istediğimiz yerde olmasını sağlayabiliriz. Yönünü sağlayabiliriz. Pozisyonunu yine buradan istediğimiz gibi seçebiliriz. Veya buradan farenin sol tuşuna basılı tutarak da istediğimiz gibi seçebiliriz. Şu anda bir artı çizgi oluştu turkuaz şeklinde. Videonun tam ortası burasıdır anlamında bu da. Yine rota kısmında da bunu istediğimiz gibi çevirebiliriz. 0 yapalım tekrar. Blend kısmında renk karışımı eğer istersek uygulayabiliriz. Opacity kısmında da rengini soluk veya açık yapabiliriz. Biraz daha aşağıya iniyorum. Stroke kısmı kenarlık yine ekleyebiliriz. Kenarlığın rengini buradan siyah demiş. Beyaz yapabiliriz. Border kısmı arka planı siyah demiş. Onu şöyle sarı yapabiliriz. Bunlar esasen diğer programlarda gördüğünüz şeyler arkadaşlar. Shadow kısmı da yine gölgelendirme. Gölgenin açıklığını, koyuluğunu, şeffaflığını buradan ayarlayabiliriz. Blur verebiliriz gölgeye. Bunları kullandıkça öğreneceksiniz. Distance açıklığını yine ayarlayabiliriz. Ve dönüş yönünü buradan ayarlayabiliriz. Biz burada text kısmından basic kısmını seçmiştik. Captions altyazılar kısmı burada var. Türkçe için desteği şu anda yok arkadaşlar. Yine animasyon kısmı burada mevcut. Bu yazıların ne şekilde yazılacağını da yine buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle bunu indirelim. Bu şekilde. Yine bunun süresini de artırabiliyoruz. Şöyle biraz artırayım, oynatayım. Bu şekilde geliyor. Diğeri bu şekilde. Bunları yine siz tek tek kontrol ederek hangisi işinize yarıyorsa kullanabilirsiniz. Yine çıkışta da ne şekilde olacağını buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Çıkışta da bu şekilde bitiyor. Loop olarak da tekrar ediyor. Şu kısımdan. Text to speech kısmında da konuşmalar ekleyebiliyoruz. Bunlar yine telif içerebilir. O yüzden dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Effects kısmında yine biraz önce gösterdiğim şekildeki yazılara benzer yazılar burada da yine mevcut. Buradan da kullanabilirsiniz. Yine isterseniz bu yazılarda burada gördüğünüz yıldız simgelerinden favorileri alabilirsiniz. Trending kısmı var. Basic kısmı var. Luminance, Multicolor ve Yellow şeklinde, sarı şeklinde var. Text Template kısmı var. Ona tıkladığımız zaman burada bizim işimize çok yarayacak efektler var. Bunlardan bir tanesi özellikle abone ol butonu yapmak için. Bunu ben şöyle körsürümü en başa götürüyorum. Artı tuşuna tıklayarak bunu indiriyorum. Daha sonra şöyle geliyorum üzerine. Şu kısımdan abone ol yazıyorum. Bu şekilde videolarıma bunu ekleyebilirim arkadaşlar. Like butonu var. Şöyle biraz aşağıya inelim. Yine YouTuber'lar için güzel efektler olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sizler de hangisi işinize yararsa onları kullanabilirsiniz. Yine paylaş simgesi var. Burada konum simgesi var. Yine like'ın değişik bir şekli var burada. Bunları kontrol ederek işinize yarayanları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu da mesela yine çok güzel. Bunu da ekleyelim şöyle. Evet, bu şekilde bunu da değiştirebiliriz. Abone ol diye yine yazıyor. Buradan da abone ol yazalım. Şu kısmı da silebiliriz veya istediğiniz başka bir şey de yazabilirsiniz. Şöyle oynatalım. Evet, bu şekilde de yapabiliriz. Bunlardan da istediklerimizi yine favorilere alabiliriz. Sosyal medya var yine aynı şekilde buradan istediklerimizi kullanabiliriz.
Outro çıkış efektleri var burada. Çıkış yazı efektleri. Bunları kullanabiliriz. Yalnız benim dikkatimi bitiş ekranı yazısı gelmedi arkadaşlar. End şeklinde. O da muhakkak vardır ancak şayet yoksa ben yukarıya kayan yazı şeklinde onun anlatımını da yaparım ilerleyen günlerde. Yine stickerlarımız var. Burada değişik efektler var. Burada da isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde hemen indiriyoruz. Artıya tıklıyorum. Kalp geldi. Bunu istediğim gibi de konumlandırabilirim. Şöyle küçültüp büyütebilirim. Buraya geldikten sonra şöyle oynatıyorum. Evet, buraya basıyor. Aşağıda yine çok güzelleri mevcut. Bunları siz kontrol edersiniz. Şimdi efektler kısmında videomuza örneğin burada 9'lu bir efekt var. Şöyle tıkladığımız zaman videomuzu 9 eşit parçaya bölüyor. Bu şekilde yapabiliriz. Veya şurada gördüğünüz gibi blur efekti veriyor. Yine burada gördükleriniz mevcut arkadaşlar. Siz bunları da yine kontrol ederek şu anda bir kısmı puslu yaparak şurada gördüğünüz ekranı buraya verdi. Yine şu kısımda ekranı değişik şekillerde bölerek film strip gibi yaptı. Bunları da yine kendiniz inceleyerek işinize yarayanları kullanabilirsiniz. Transition kısmında oldukça fazla geçiş efektlerimiz mevcut arkadaşlar. Ben şöyle birkaç video daha alayım. Import diyorum. Buradan şöyle birkaç tane alalım. Şimdi burada Transition'ı seçtiğimiz zaman hangi geçiş efektini biz uygulayacaksak onu seçiyoruz. Burada Dissolve efekti var arkadaşlar. Özellikle çok kullanılan. Burada Dissolve 1, Dissolve 2, Dissolve 3 şeklinde gidiyor. Ben Dissolve 1'i seçiyorum. Artı dedim. Dikkat edin. Körsürün sağındaki ilk boşluğa bunu attı. Ben istersem faremin sol tuşuyla da şöyle sürükleyerek ara noktaya bırakabilirim. Veya yine şöyle biraz ilerleyeyim. Aynı şekilde bunu tekrar artıya tıkladığım zaman buraya gönderdi. Diyelim ki ben bunu birinci videomuza attım. Daha sonra Apply to All dediğim zaman videonun tamamındaki boşluklara bu efekti atıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Burada yine efekti seçtikten sonra Rotation kısmından da efektin boyunu artırabiliyoruz. Veyahut da faremizin sol tuşuyla basılı tutarak şöyle ileriye geriye yapabiliyoruz. Oynatıyoruz şu anda. Bunu elinizle ayarlayabilirsiniz veya buradan ayarlayabilirsiniz. Geçiş efektleri yönünden de oldukça zengin demiştik arkadaşlar. Şimdi şu efektimize bakalım. Evet, çok güzel. Blurlu bir şekilde zoom yapıyor arkadaşlar. Bunlar yine çok fazla olduğu için zamanımızı alacak. O yüzden ben size şöyle ön izlemesini birkaç tane gösteriyorum. Filtreler kısmına tıkladığımızda da videolarımıza değişik filtreler ekleyebiliyoruz. Metal şeklinde filtremiz var. Yine aşağıya doğru iniyorum. Mesela Nature var. Bu attığımız filtreyi geriye alıyorum. Nature'yi ekliyorum. Şu anda Nature geldi. Yine aşağıya iniyorum. Dunkirk var. Onu indirelim bir bakalım. Ekledik. Evet, bu şekilde şöyle bunu da açtığımız zaman yine bunun strange değerini de artırıp azaltabiliriz arkadaşlar. Ayarını da buradan yapabiliyoruz. Adjustment menüsü bizim Custom Adjustment ayarlar katmanı oluşturmamızı sağlıyor. Şöyle artı tuşuna tıklıyorum. Burada ayar katmanı geldi. Şöyle bunu videomuzun sonuna kadar götürelim. Şimdi burada dikkat ettiğiniz gibi her videoda farklı renkler mevcut. Şimdi biz bunun ayarını yapacağız. Şu kısım hemen sıcaklığını artırıyorum. Doygunluğunu artırıyorum. Bu şekilde ışık artıralım. Şu anda oynatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle biraz artıralım bunu. İlerletelim. Kısa oldu. Evet, gördüğünüz gibi tamamına uyguladı. İşlemlerimiz bittikten sonra render alacağız. Bunun için export seçeneğini seçiyorum. Çalışmanın ismi diyor. Render diyorum. Hangi dosyaya biz bunu çıktı almak istiyorsak onu seçiyoruz. Klasör seç diyorum. Daha sonra 1080p buradan istediğimiz gibi 4K'ya kadar seçebiliriz. MP4 formatı 30 FPS, 60 FPS'e kadar yine seçebiliyoruz. Daha sonra export diyerek bu işlemi başlatıyorum. Şu anda render işlemi bitti. YouTube'a veya TikTok'a eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Ben OK diyerek buradan çıkıyorum. Çalışmamın çıktısını da almış oldum arkadaşlar. Program hakkında genel olarak düşüncelerimi merak ediyorsanız çok basit ve ücretsiz bir program. Tabii ki diğer profesyonel Adobe Premiere gibi programlarla eşleşemez, ancak yeni çıktığını da göz önüne alarak ilerleyen günlerde güncellemelerle eksik noktalarını tamamlayacağını düşünüyorum. Sizlerin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik anlatımım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.